Herkese merhaba arkadaşlar. Ben PT Kawai. Bugün oyuna yeni gelen Buz Yemini güncellemesi hakkında konuşacağız. Bu videoda yanımda Taha ve Kaan var. Videoya geçmeden önce kanala abone değilseniz abone olup beğeni atarsanız sevinirim arkadaşlar. Bu arada güncelleme büyük olduğu için önemli gördüğümüz, işimize yarayacağını düşündüğümüz yerlerden bahsedeceğiz. Birinci olarak bu güncelleme 31'inde gelecek. 31 Ağustos'ta gelecek. Şöyle önemli gördüğüm mesela manzara ve ortam. Bellerion ülkesi Edebi Deniz'in batısında yer alır. Binlerce yıldır Kadvaladri Cüce Krallığı bu topraklarda hüküm sürmektedir. Muhteşem kum taşı yamaçlarını hayranlıkla seyret. Çölün incisi olarak bilinen hareketli Markale pazarını ziyaret et. Bellerion'un nefes kesici dağlarının tepesinde yer alan görkemli Buz Ocağı Kalesi'ne göz at. Bu ne kanka? Oyunda bir yer var ya, tıklıyorsun üzerine bir şey olmuyor. Acaba oraları aktif mi yapacaklar ya? Şey mi? Efsaneler var ya, muhtemelen şu anki haritada mesela bazı yerdeki efsaneler var. Buradaki Mayakala Pazarı dediği, Buz Ocağı Kalesi dediği de o tarz efsanelerin ismi falan olabilir. Şey değil mi? Bu hani bir ara oyun başındayken hani T4 asker veriyordu. Orası mı acaba? Yani onun gibi bir şey olma ihtimali yüksek. Neyse. İkinci sezonda oyuncular yeni Belerion fraksiyonuna geçit vermeyip Kadvaladri Krallığı'nın cüce piyadeleri ve süvarilerine karşı savaşacak diyor. Bu da yeni iblis falan mı acaba? Ne diyorsunuz? Burada İsmi? Hmm. ya benim yorumum o konu üzerine. Hani ben bunu o olarak düşürdüm. Mesela şu anki haritada ne var? İblis var, yaratık var mesela. Hı hı. Bir sonraki haritada da işte cüce piyadeleri ve süvarileri olarak bölünmüş olabilir diye yorumladım ben bunu. Yani sen şey mi diyorsun? Diğer iblisler gidecek. Bu cüce piyadeleri ve süvarileri mi gelecek diyor. Gitmez de kanka. Yani Bilmiyorum. o şekilde değiştirmiş olabilirler isimlerini, Ama o görünüşlerini zaman falan. o zaman şey de demesi gerekiyordu abi. İblis kalelerin yanına da bir şey gelmesi gerekiyor o zaman. Yani o da Bu var. bence çok daha farklı bir şey kanka ya. Tam da detay vermedikleri için hani olayını da tam çözemiyoruz. Yani bunların bir huyu var. Güncellemede hiç detay vermiyorlar kanka. Ya ilerideki Ya bu maddelerde ona da belki dair bir şey var şey olabilir sanırım ya. ya. Belki şey de olabilir. Kaan dediği gibi yeni bir şey olur ama bunun üzerinden puan alacağımız, kazanacağımız bir şey de olabilir. Hmm. Ya bir de yeni sezon başladığında farklı farklı hikayeler geliyor ya. Belki hikaye de olabilir sadece ya. Hani hikayeler gelmişti. Sezon bir artının başında mesela hikayeler gelmişti. Ufak tefek görevler falan yapmıştık. Hı hı. Bu tarz bir şey de olabilir. Neyse 3 yeni zebelleler ikinci sezonda oyuncular buz devi ve buz ejderhası olmak üzere iki yeni zebelleye meydan okuyabilir. Önceki sezonlardaki zebelleler ise ikinci sezonda yeni hünerlerle geliyor. Kısacası bambaşka bir savaş deneyimi seni bekliyor diyor. İki tane yeni şey eklemişler. Zebel. Ötekilerinde becerilerini mi değiştirecekler büyük ihtimal? Yeni hünerler diyor. Muhtemelen farklı beceri farklı olabilir. Becerilerini güçlendirmiş olabilirler. Buz deviyle buz ejderhası acaba son ödül mü bunlar? Aynen. Bir de şimdi yeni map de var. Söylentiye göre işte o dördüncü geçit muhabbet de var ya. Oraya mı koyarlar Yani acaba? Hı hı. Neyse dördüncü sezon hikayesi aniden patlak veren Ayaz sonu felaketi cüceler ve Tamaris halkı arasında dostluğa gölge düşürdü. Bu yepyeni sezon macerasında yurttaşlarının yardım çağrısına kulak vererek Bellero'na doğru yola koyul ve hakikatin peşinden git. Bu Belleron şey mi? Kaan bu Zon 3 yani biz Zon 3'e ne diyorduk burada? Ateran. tamam. Ona mı Oranın verecekler sonucu Valla da acaba? Bellerin olabilir Belleron ya. yani son bölüme mi diyor acaba? Orada buz devi buz ejderhasının olduğu yere mi diyoruz? Ya buz ejderhası Belleron. olabilir de o buz devini büyük ihtimal Zon 2'ye veya Zon 3'e koyabilirler ya. Eğer Zon 4 varsa
Yani elimizdeki haritaya göre ise o zaman bunlar son buz ejderhasını 4'e koyarlar diye tahmin ediyorum. Ama alev ejderini nereye koyacaklar? Alev ejderini buz ejderiyle değiştirebilir. Ama diyor ki diğer Isabella'lar devam edecek diyor. Yani Aynen. sıfır açıklama yapmış oyun ya yine. Klasik şaşmaz. Neyse devam ediyorum. 5. Onur göstergesi. Cücelerin şekil verdiği ata heykelleri Belleron'daki bölge sınırlarında bulunabilir. Heykellerin cüce muhafızları tarafından belirlenen mücadelelerde ittifakın adına savaş, atalarını onurlandırarak hem mücadele puanlarını topla hem de kutsamalar ve ödüller kazan diyor. Etkinlik değil herhalde bu. Heykellerin cüce muhafızları tarafından belirlenen mücadelelerle ittifakın adına savaş. Ya bu ben şey diye düşündüm ilk başta ya. İttifaklar arasında puan sıralaması yapıp hani oradan bu işte cüceleri kestikçe puan mı kazanıyoruz? İşte ona karşılık ödül mü olur gibi düşündüm ben ilk başta bunu okuduğumda. Yani ödüller de kazan diyor ya, olabilir aslında. Ben bunu yine Çünkü şu şekilde yorumlayacağım. Yukarıda dediğim şu cüce piyadeleri ve cüce süvariler olarak değişti dedim ya hani. İblis ve yaratık cüce piyadesi ve cüce süvarisi olarak değişse, burada da dediği heykeller, cücelerin şekil verdiği ata heykelleri de İblis Kalesi olabilir. Hani çünkü ittifakın adına savaş diyor. Akın yapacağım bunu o zaman. Ödül kazan diyor. Kutsama kazan diyor. Puan topla diyor. hay abi diyor ki heykellerin cüce muhafızları tarafından belirlenen mücadelelerle. Sen burada şey yapmıyorsun ki yani kale sana belirlemiyor mücadeleyi. Sen kaleye herhalde açıyorsun. Sen Evet. belirliyorsun. Burada cüce muhafızı tarafından belirlenen diyor. Onun tarafından gerçekleşecek bu olay. Tuhaf. Değişik. Şöyle 6'ya geçtim. Burada çok fazla bir şey yok. 7'de sezon sinematiği diyor. İkinci sezon yepyeni sahneleriyle efsanevi yolculuğuna bomba gibi başla. Alamet taşına Boş. giderek, Geç. aynen bu da boş. 2. Yeni yoldaşlarla büyümeye devam et. Yanan Yıldızlar Gecesi'nde sonra birçok yuva yıkıldı. Karanlık güçlerin etkisi altına girerek acı çeken yaratıklar diyarın, bu da boş ya. Ya buraya genel olarak bir yorum atalım. Çok hepsini okumana gerek yok. Şey diyor bak, Evcil ikincisi hayvan önemli. geliyor artık. Aynen. Pet geliyor. Dünya Ya haritasındaki bu yaratıkları arındırarak evcil hayvan barınağına al diyor. acaba işte burada Yeni bir bina gelecek muhtemelen evcil hayvan barınağı. ya bak o gelecek onu banko da kanka. Hani dünya haritasındaki yaratıkları arındırarak diyor. Burada çok temel bir şey söylüyor kanka. Dünya haritasındaki yaratıklar hani acaba farklı bir yaratık gelecek onu kesip işte onu arındıran onun karşına ödül mü alacak? Evet. Bir de şimdi kaç tane Bu oyuncu sezondaki bu alabilecek, o da var. sezondaki köyler gibi falan mı olacak acaba? Aynen bu köy işte kesiyorsun da işte 60-70 kişi alabiliyor. Onun muhabbeti mi acaba ya? Barın oradaki işte köyü işgal ediyorsun. Arındırıyorsun. Arındırınca buff'ı geliyor. Hı hı. Bak şey diyor Onun burada gibi bir şey kanka. de olabilir ama. Savaş hayvanlarını yetiştirip onlarla etkileşime girersen nefes kesen sürprizlerle karşılaşabilirsin. Yani yetiştireceğiz. Büyük ihtimal bunları geliştireceğiz kanka. Zaten oyun buradan para kıracak her türlü. Sonra diyor ki tüccarlar loncasına göre pet sanctuary'ler yeni inşa edildi ve gelecekte daha da geliştirilecek. Lordlar öneriler ve geri bildirimler sunmaya devam ediyor diyor. Burada ne demeye çalışıyor biliyor musun? Ya kanka pet'te bug olabilir. Hı hı. Bunları kasmayın. Bunları kasmayın. Bunların hepsini geliştireceğiz. İlk geldiği için belli hatalar olacak. Evet. Bilginiz olsun diyor. Bunlar Büyük basit ihtimal bunun bir işlemler diyor. hani bunun kesinlikle bug'ı olacaktır kesin. Ya da bir hatası olacaktır. Yeni geldiği için. Yani mesela savaş hayvanlarını yetiştirip onlarla iletişime girersen. Mesela biz kaç tane çıkabiliyoruz ki? 4 tane birden mi çıkabileceğiz mesela hayvan? Hiç bilmiyorum yani, bu yani bir tane hayvan bütün bizim birliklere etki edecek mi? Veya her birliğe mi bir tane hayvan atamamız gerekiyor? Yani hiçbir şey Hayır bu söylememişler ki. hayvanların verdiği buff'lar ne abi? Sağlık mı verecek bana? Saldırı buff'ı mı verecek? Savunma mı verecek? Veya Yani da büyücüme mi verecek? Okçuma mı verecek? aynen.
Biraz tuhaf bir açıklama ya. Bilmiyorum. Ama bu geri bildirimler sunmaya davet etmesi, oyundaki verilen açıkları falan. Yani bu Pet'li ilk sezon biraz canımız yanacak gibi duruyor. Yani Evet. Pet'li olan ilk sezonda can yanacak gibi duruyor. Büyük ihtimalle deli dehşet bug olacak kanka. Yani çok bug olur. Onda da artık Ya nasıl bu yaparız bilmiyorum. para yatıran adamların karşılaşacağı bir sorun kanka, merak etme. Şöyle efsanevi kahramanlar Syndron, Frigger, Frondil ve Tydora'nın hikayeleri güncellendi. Onlarla konuşarak güvenlerini kazan. Bu Syndron'da zaten Frigger'ın şeyi yoktu kanka. Hikayesi yoktu. O yüzden kafa alamıyorduk ya onlardan. Onları eklemişler. Yeni komutanları da ekliyorlar. Okey, daha sonra iki yeni efsanevi kahraman eklendi. Frondil, Süvari PvP Kontrol, Theodir, Süvari Garnizon Beceri, Çarkıfelek, Kader Çarkı ve En Güçlü Lord etkinliklerine katılarak bu kahramanları orduna katabilirsin. Şimdi ben burada araya girmek istiyorum şimdi Caner. Tabii, buyurun. Burada beni şimdi hayvan gibi övmen lazım yani. Tek atmışım yani. Burada beni övmen gerekiyor. Bu Arkadaşlar arada bu iki tane yeni komutan videosu çekmiştik. Orada suvarlar hakkında görüşlerimi bildirmişim. Orayı biraz tekrar açıp dinlerseniz. hatta sen kontrol ağacı demiştin de biz Serkan abiyle beraber demiştik ya abi gelmez hani eee, çok farklı bir Abi etki yaratır demiştik. oyun şöyle bir şey yapıyor. Ne eksikse onu getiriyor. Yani oradan tabii ben de pay biçtimde söylemiştim. Doğru çıkması biraz beni mutlu etti. Hatta hani garnizon falan dedik, bak gelecek dedik. Çarkı bu şeyi yazmıyor değil mi? Hangisi? Mesela ben şey diyorum, mesela garnizon olan mesela en güçlü de orada gelir. Tabii. Garnizon daha böyle bir PvP şey değil de garnizon. Ben burada Theodora'nın daha çok etkili olacağını düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Ya bu arada Evet. zaten ikisini açmamız için kader çarkı getiriyorlar. Bunu zaten yeni sezona başladığında getiriyorlar. Syndrone'la Fragger'da da getirmişlerdi. Aynen. Üçlü çark getiriyorlar kanka. Bunda da büyük ihtimal onda olur. Ondan sonra en güçlü orada koyarlar Tydron'u. Frondil'i de normal Pedro. çarkı felek olur. Tertemiz. Ama bu Theodora Syndrome ve Fragger ikilisini mahveder yani. Eder bu arada. Bir de onlara özel de şey de getirmişler. Yeni bir efsanevi eser eklendi. Fırtına zirve yemini, süvari PvP tank, ışık ocağı ve ormanın zenginlikleri etkinliklerine katılarak bu eseri elde edebilirsin. Bunun eserinin daha sonra videosunu çekeriz ya. 3 dünya... Ya süvari PvP tank ne kadar güzel olur alanda bilmiyorum. Ya pasifleri önemli aslında ya bu itemlerin. Evet. Pasifine bir bakmak lazım. Ondan sonra konuşmak lazım. 3 dünya haritasında yeni karanlık yaratık türleri eklendi. Onları arındırmak için mücadele ederek savaş hayvanlarına dönüştür diyor. Ha. Peti şeyden Peki bunlardan alacağız o alacağız o zaman. zaman. Yeni karanlık yaratıklardan alacağız o zaman. O Aynen. zaman benim tezler çürüdü. Barbarlar değişmemiş. İblisler, yaratıklar Evet. değişmemiş. O yukarıdaki olay çok farklı bir şey kanka. Evet. O çok farklı bir olay. Ona detaylı bir bilgi alınmadan yanlış yorum yapmak istemiyorum. Ama yukarıdaki olay çok daha farklı. Daha güzel bir şey olabilir. Ne diyor? Savaş deneyimini iyileştirmek için dünya haritasındaki karanlık yaratıklarla savaş davranışları yeniden... karanlık yaratıkların savaş davranışları yeniden... Tamam, bu boşmuş. Meydan okuduğun karanlık yaratıklar saldırı hedeflerini belirtirken artık daha mantıklı hareket edecek. Abi zaten mantıklı değil miydi bunlar ya? Ne Değil olmasını kanka. bekliyorlar? Değildi. İyi yapmışlar. Biraz Evet. aptal hareket yapıyorlardı. Bazı karanlık yaratıkların saldırı ve beceri kullanma menzili arttırıldı. Sonra altın tüy eseri beceri etkileri yeniden ayarlandı. Eserin gölge uçuşu becerinin hareketsiz bırakma etkisi aynı hedef lejyon üzerinde 10 saniyede bir kez tetiklenebilir. Ben burada kanka bir şey söylemek istiyorum. Bazı arkadaşlar bilmiyor çünkü. Bu altın tüy eseri arkadaşlar şey değil. Hani Fragger'a özel bir item değil bu arada. Tamam, Fragger'a özel bir item ama Fragger vekildeyken de bu item iş yapıyor. Hani illa ana komutan olmasına gerek yok. Vekilken de onun pasifini kullanabiliyorsunuz bu arada.
Bunu niye söyledim? Kanka Discord'dan soranlar oluyordu. Yani buraya kadar izleyen varsa bunu da dinlemiş olur. Bir de geçen seferki yaptığımız savaşın köklerinde karşı taraf sanırım bilmiyordu. Yani Sindirion Fragger çıkmak yerine Fragger Sindirion çıkıyorlardı. Evet. Hani o becerinin şeyini almak için aslında yapıyorlar onu. Evet, sanırım Sindirion Fragger yaptığı zaman çalıştığını düşünmediler, denemediler Evet. veya. O da zaten şeyden dolayı kanka, hani oyunun bir tane bildirim yayınladığında adam akıllı yazmıyor yani. Belki çeviri hatasıdır, tam bilmiyorum hani olayı da. Ondan dolayı kimse bilmiyor bu konuyu, yani denemeden hareket ediyorlar. Ondan dolayı oluyor. Neyse. Bazı kahramanların becerileri yeniden ayarlandı. Indis'in zafer aksiyomu becerisi etkisi birleştirebileceği hedef lejyonların menzili %36 artırılarak güncellendi. Kaan sen seversin Indis'i. İngilizce modası geçti ama ya kanka. Daha kullanamadık ki Biliyorsun kanka. ben yok ya, bu alanda kullanılmaz şu an İngiliz kanka. Hmm. Ya şey geldi İlerleyen ya. zamanlarda Rock'taki Ethelflaed mi vardı? Onun gibi olacak ya Ethelflaed muhtemelen. de kanka bir Ethelflaed değil ya. Şöyle bir şey. Mesela biz şu an bu metada ne yaptık kanka? Piyadede. Arkasında Öne koyduk. işte şeyi Madem koyduk. şey ya. Yani Medeni ne yaptın? T'ye yaptın ya. Eskiden ne diyordum kanka? Medline Indus hani içeri girdiği için debuff atabiliyordu. Ama Evet. şimdi T'ye varken de Indus'u kullanmayın. Bu kadar da değil. Sonra Emris'e gelmiş. Emris'in parçalayıcı darbe öfke becerisi yeniden ayarlandı. Beceri hasarı 600'den 700 olmuş, 800'den 900 olmuş, 1000'den de 1100 olmuş. Son iki skill hasarı aynı. Başlangıç için. Bence son asıl skill'leri artması gerekiyor. Değişik. Savaşın bu yedincisi kanka komple savaşın kökleriyle alakalı. Zaten savaşın köklerinde bayağı bir bug vardı. Aynen. Yani onları zaten düzeltmeleri lazımdı. Burada düzeltmişler herhalde çoğunu. Çünkü işaret Hani ya, atamıyordun, silemiyordun. yazı bug'ları falan Evet. vardı. Bunları düzeltmeleri iyi olmuş. 8'de ne varmış? Zehirli kertenkelenin beceri etkileriyle ilgili sorun, tamam bu da boş. Bak 9'undaki madde çok güzel kanka. Geçitte bir lejyon düşman zebellerden gelen saldırılara karşı savunma yaparken lejyon birlikleri artık ölmeyecek. O kadar sezon sonra da akıl etmeleri biraz tuhaf. Değil mi? Yani Bunun bunun bu acısını biz bu ilk kadar sezon sezon çok öncesi kesmiştik. neredeydin yani? Adam Değişikti. şey salıyordu, zebelleri salıyordu. Garnizon yaparken askerim ölüyor. Yani zebellere karşı da ölme yani. 10. Lejyon mevzilendirme ekranına komutan vekil pozisyonları değiştirme özelliği eklendi. Oyuncular bir simgeye dokunarak kahramanların pozisyonunu kolayca değiştirebilecek. Bu yani şey değil mi? Güzel özellik. Komutanla vekil komutanın yerlerini değiştirebilecek bir özellik. Güzel özellik. Evet. Yani mesela tam garnizon ağacındayken Hı bir an hı. arkaya beceri bir komutanı koyarsın diyeyim. Örnek veriyorum varsayım olarak. Tak beceri komutanı lazımdır. Tamam mı sana? Hasar atman gerekir. Tak Evet. onu vekilini değiştirse öne atarsın. Beceriyle daha fazla vurursun falan filan. Güzel özellik. Ya Tutar bu en yani. çok nerede işimize yarar biliyor musun? Farm keserken mesela Emris bakışı kullanıyoruz hızlı koşmak için. Emris önde bakışı arkada kullanıyoruz. Bunu şey yaparız. Emris bakışıyla hızlı koşar farma gideriz. Ama Farmı keserken çevirir bakışı Emris keseriz adamı. peki sizin tezlerinizi çürüterek bir şey söyleyeyim mi? Kanka diyor ki burada lejyon mevzilendirme ekranı diyor ama. Lejyonu dışarıya çıkarırken ki ekran değil mi bu? Hayır zaten garnizondayken dedim ben. Garnizondayken olur mu bu? He, Mevzilendiriyorum işte. tamam okey. Savunma yaparken okey, anladım. O zaman yolda giderken bunu değiştiremeyeceğiz. Olur mu canım? O da saçmalık olur Olsun lan, ne yani. olacak kanka, düşünsene. Bakşiyle gidiyorsun. Öyle. Beceri vuruyorsun, Evet. kaçarken Emris'e dönüyorsun. Emris. O mantıklı. Sence mantıklı mı kanka o ya? Ne bileyim abi. Hayır, bu Ölçmedim olayın ki. da bir mantığı bence çok sıkıntılı bir şey yani. Mesela
Bunu var ya bildiğin şeye getirdiler yani. Şu süvari özelliği için geldi. Bak süvari gelen komutanlara baksana. Abi şimdi oturdu kafama sistemleri. Neydi onlar? Bak süvari Oran PvP değil. kontrol. Hayır. Mesela süvari PvP tank geldi. Bak bunu garnizondayken değil mi? Yok bir dakika. Komutanlar bu muydu? Yanlış söylemek istemiyorum. Yani süvari garnizon beceri. Hı hı. Oğlum bu Theodora çok güçlü olacak ya. Kanka olsun zaten ya. Okçular Anlık, çok güçlü şu an anlık metada. geldi. Baba bunlar okçu mokçu hikaye bunlara. Theodora'ya. Bunun özellikleri de fazladır ya. Oğlum öyle demeyin lan. Bu Forondil net şey ya. Hele var ya şu eğer ki Emrisiyle alakalı. garnizon olan var ya karşı saldırılı bir becerisi gelirse kanka okçular hiç iş yapmaz bu arada. Kanka bunun becerisi var ya en kötü. Bak Emris'in becerilerini arttırmışlar. Hı hı. Büyük ihtimal bununla combo belki dışarıda kullanılır bilmiyorum da. Theodora oğlum çok güçlü olacak lan bu Theodora. Kaf- Neyse kafaları vereceğimiz yer belli oldu. Aynen. Zaten Kanka hem garnizon hem beceri yok yani gelmez normalde. Bu kadar. bir tane Bir dakika skill'i diğer komutanlarda mesela garnizon olanlarda var mı böyle bir şey kanka? şöyle Yok. hemen bir Evet, tane bir tane şöyle bir garnizonumuz garnizon şey vardı. Carwood var. En basit. Gerçi All-Star Akın. O bizim işimize yaramaz. Ya bir tane Şey var becerisi ya, zaten. Carwood var. garnizon. Bir Hem tane garnizon becerisi olacak garnizon hem olacak. beceri. Hayır hem Yok. garnizon hem garnizon olanlarda var mı böyle bir Yok şey? Yok kanka. kanka. Oğlum Kesin. çok farklı bir şey olacak. Bunun becerisi var ya 2000 falan vuruyordur büyük ihtimal. 2200 falan çıkartırlar bunu. Bir şey kaç vuruyordu bir dakika? Şu an maksimum Syndrone'un efekt ilk skill'i kaç vuruyor kanka? Kanka o düşük bu arada. Onların becerisi düşük. Sandro'nun ilk becerisinde şey yok ki zaten. aynen Hasar yok. süre var. Hayır, Ekstra rally açılıyor ya mesela şimdi. Siz karşılaşmışsınızdır ben. Bu aralar girmiyorum ya. Hani mesela 20k vuruyorsa onun da beceri oranı düşünürsen yani 2 milyonda mesela diyorum 20k ise bunun garnizonunda da böyle 2 milyon olduğunu düşün. Yani büyük ihtimal 200 falandır kanka bunun geleceği ilk beceri. Yukarı 5 dediğin zaman falan. 200 de Çok kanka yüksek çok olacak yüksek olur kanka. ya. 200 çok Çok yüksek yüksek ya. olacak. En yüksek kaç ki kanka gözünü En seveyim. yüksek şu an 1500 diye biliyorum. O da Bakşi miydi? kanka Bakşi 1400, Kinlara 1400, Velin kaçtı? Niko 1400, Velin 1200. O zaman bu 1700 falan olur kanka. Yani. Oğlum bu Bu yeni ya gelecek komutanlar yüksek olacak her zaman. Bir öncekinden yüksek olacak. Hep bir öncekinden Ya yüksek olacak. zaten Yani bir öncekiyle ben şimdi Bakşi'yle bana eşit getirdim onun anlamı yok kanka. süvariyi biraz okçuyu birazcık hani metasını azaltmak için beceri yükseltmesi lazım zaten bu arada ya. Yok yok bu Theodora kanka ya net ya. Hani belki biz 1600 beceri garnizon hasar yapmaz olarak ama gelir muhtemelen. biz garnizon yapmayız ama Geçitte ya bir şey lazım diyeyim mi? olacak kanka. Alanda bile kullanılabilir kanka ben o kadar Evet. söyleyeyim. Bu Emrisi güçlendirmeleri normalde belki de Forondel için güçlendiriyorlar ama bir deneriz. Bir alanda deneriz onu bir. Aynen. Neyse daha eğlenceli etkinlikler diyor. 1 Plus ve ikinci sezon buz zeminindeki engelleri aşalım etkinliğinin eşlik zorluğu azaltıldı. Okey. Melake Savaş Alanı etkinliğinin deneyimi iyileştirildi. Eserlerin ve kahramanların durumları her aşamada oyuncu mücadeleleri başlattıktan sonra sıfırlanır diyor. Bu Melake'de de zaten bug vardı kanka. Bunu da düzeltiyorlar. 3 Işığın imtihanı etkinliğindeki savaş meydanı güncellendi ve mücadelelere daha fazla kahraman ve eser eklendi. 4 Yeni oyuncularımıza hoş geldin diyoruz. Sen de oyuna giriş yap ve şehrini 4. seviyeye yükselterek çılgın büyülü ejder savaş hayvanını elde et. Zord kanka. Yani ben bir şey burada bir saçmalık var kanka. Şimdi bu güncellemeyi genel olarak söyleyeceğim bu konuyla alakalı değil de güncellemeyi normalde oynayan oyunculara gönderiyorlar. Hı hı. Normalde değil mi? Ya Mantıken. şöyle bak Şimdi oyuna gelmemiş bir adama oyuna hoş geldin diye 4. seviye oyuna gir ve o 4. seviyeye ulaştı ve bu ödülü kazan demek çok saçma geldi bana. ve Hiç Onu bize de mantıklı. verir muhtemelen. O tabii bize verecek de boş bir şey olur muhtemelen. Hayır şöyle hayır bize de verecek de açıklama biraz yanlış.
Ya çeviri hatasıdır büyük ihtimal bunlar ya. Bir de yukarıda Olabilir. şey diyor kanka, hani S Plus'ı tamamlayanlar için hani buz yemini diyor da burada da şey diyor, hani 4. level kaleye geçtiğinde bir tane savaş şeyi vereceğim, peti vereceğim diyor sana. Yani yeni oyuncularımıza hoş geldiniz diyoruz. Yani hani bu yeni oyuncular değil yani bu S Plus bir de oynayan adamlar en az 5-6 aylık oluyor ama Yani neyse, oyuna da bunu bildirmek lazım. Şey olabilir ya kanka. Hani S Plus tamam, güncellemenin tamamı S Plus oynayanlar için olabilir ama belki Pet S Plus için değildir. Hayır Pet pet bence komple herkese. herkese kanka burada aynen. yani Aynen şimdi aynen. adam oyuna yeni başlıyor, 4. levele kaleye getirdiği zaman direkt ejderi çantasına Yok gönderecek. şunu demeye çalışıyorum. Güncellemeden sonra oyuna başlayan bir adam bu güncellemeyi görmeyecek. Evet, Görüyor mu? Görmeyecek. görmeyecek. Ya onu sorum. Ya sadece Türkçe'ye çevirirken büyük ihtimal bir hata olmuş olabilir diye düşünüyorum. Olabilir, bilmiyorum. Takıldığım yere bakın. Hani kısaca diyorsun ki yeni oyunculara hoş geldin. Niye bana söylüyorsun bunu? Evet. Yani Hemen acaba şu buradaki yaptıkları hatayı yani çeviri hatasını diyelim. Yukarıdaki birinci bölge var ya anlamaya çalıştığımız yer. hı hı, Acaba orada da böyle bir çeviri şeyleri vardı o yüzden mi tam anlayamıyoruz? o da olabilir Bilemedim. kanka. Olabilir. Neyse, diğer geliştirmeler diyor. Pazara tedarik istasyonu eklendi. Oyuncular buraya gelerek listedeki çeşitli kaynaklardan dilediğini satın alabilecek. Ama bizim satın almak istediğimiz sadece efsanevi jeton ya. Yani şu fazla jetonları bizden alsınlar. Efsanevi jeton eklesinler, değil mi? Tabii beyefendi başka bir malumat. Hemen iletiyorum. 2. Teknoloji. Burası da boş kanka. Bunu da geçiyorum. 3. İttifak dağıtma özelliği iyileştirildi. Bir lider herhangi bir ittifakı dağıtmak için başvuru yaparsa söz konusu ittifak hemen dağıtılmaz. Bunun yerine ittifakın gelişim seviyesine göre bir geri sayım başlatılır. Üyelerden ittifak lideri olmak için başvuran olmazsa geri sayımın sonunda ittifak dağıtılır. Güzel oldu bu bence ya. Evet. Hainlik olaylarına birazcık şey oldu. Yaşandı. Yani yaşandı ve yaşattık kanka. Yaşandı. Gerek biraz bel altı bir savaş oluyor o zaman. Aynen. Böyle daha iyi oldu boş ver. Oyunun başındaki oyuncu deneyimini iyileştirmek için tamam, bunu da geç. Mesajları geri alma özelliği eklendi. Oyuncular mesajları gönderdikten sonra 2 dakika içinde dokunup tutarak gönderme işlemini geri alabilir. Hayır neden 2 dakika abi? Vay arkadaş ya. Diğerine Kanka PC 6 PC geliştirmeleri. iyileştirmeleri diyor. Ya bunları zaten çok önemli şeyler değil. Kanka güncelleme iyi duruyor da bilmiyorum. Yani biraz şey sıkıntı olabilir. Süvari komutanları okey olması gerektiği gibi ama pet sistemi birazcık kafa karıştırıcı. Ya mesela o pet sistemin, o pet'i biz mi yöneteceğiz kanka peki? Ya, Yoksa benim saldırdığıma otomatik saldırı mı yapacak? ya ben şöyle Veya da düşünüyorum. sadece saldırı yapmayacaktı sadece bana buff mı verecek yanımda durarak? Yani o harita içinde, hani eğer ki harita içinde gözüküyorsa bizim birliklerin yanında da gözükür diye tahmin ediyorum. Hayır bak o zaten duyuruların şey var ya. Hı. Duyurulara girince aşağıya kaydırıyorsun bak orada bir şey gösteriyor sana orada. Pet. Evet, işte aynen. Hani Orduların orada. bu herhalde bu pede saldırırken ki, ama işte hani bizim ordumuzun yanında böyle hani uçacak mı veya yanımızda koşacak mı? Onu demek istiyorum ben. Bak onun altında hepsini eğit yazıyor. Mesela savaş hayvanlarına isim ver, onları sev ve karınlarını doyur diyor. Bak burada 4 tane var acaba. 4 tane mi çıkartabiliyoruz? Bak burada ayı bunlar ama kanka bunlar şey de getirecek. Besleme de getirecek. O yüzden birazcık pay to win baba İşte kokuyor. o, o beslemeyi şeyle mi yapacağız işte kanka? Mesela harita içindeki o dedi ya işte onları arındırarak Hı hı. kazanacağım falan. Bak şey Onunla mı görünüyor yapacağız? orada. Savaşta kuvvetlerinin gücüne güç kat dediği yerde fotoğrafın içinde mesela orada Lilia var. Arkasında ruhbarlar var. Ruhbanların arasında görünüyor mesela. Aynen, bir tane var ufak bir Bir şey. yanda da Eliana var mesela bak. Eliana'nın ordusunda da piyade var. Onun içinde de beyaz ayı olan var. Evet, aynen.
Birliklerin yanında Muhtemelen bunu gözüküyor. aynen her birlikle farklı bir şey çıkartabiliyoruzdur bunu. Hı hı. Hayır, ben şey diyorum mesela, o sadece bana buff mı verecek? Yoksa ben ona komut verdiğimde saldıracak mı? Bunun canı olacak mı? Bu öldü mü? Tekrar iyileştirmek için bir şey mi yapacağım? Zannetmiyorum kanka öyle bir can olacağını. Büyük ihtimal buff olur. Bir de yanında öyle hani simgesel olarak bir görüntü şey yapar diye Ya bir tahmin şey diyeyim mi ediyorum. sana? Şu an yani zaten kalabalık olduğu zaman Kasıyor. ekran kastından dolayı bir Aynen. şey yapamıyordum. Bir de şimdi herkes hayvan çıkartacak. Evet. Biraz Telefonda bilmiyorum. oynayanlar için birazcık hüsran bu güncelleme bu arada. Ya da telefonu iyi bir şeye sahip olacak. Evet. Burada yeni haritayı da gösteriyor zaten. Arkadaşlar bu arada Discord'da yeni haritanın şeyleri var. Gelebilirsiniz Discord'a bu arada. Yeni zeberleri de koymuşlar buraya. Buz ejderha, buz devi. Bence güzel video oldu ya. Var mı kanka eklemek istediğiniz bir şey? Benim yok. Daha senin? Benim de yok. Esere de şey yapabilirsin biraz, bak orada eserin Hı. şeyleri yazıyor, özellikleri yazıyor. Ondan bahsedebilirsin ama ayrı bir video çekeceğim dedin. Ya onu bir denemek lazım. Şimdi şöyle bir şey var ya. Şimdi burada yazmıyor. Hani ben bu esere ilk baktığımda öfke kullanılıyor mu? Hani öfkesiz olarak kullanılıyor mu? Orası önemli burada. Çünkü bak öteki eser geldiğinde altın tüy geldiğinde öfke maliyeti yazıyordu galiba. Öyle hatırlıyorum. Ama bunda öfke maliyeti yazmıyor. Fark ettiniz mi onu? Hmm, Bak evet. bunda öfke muhabbeti yazmıyor. Hani bu direkt bence basılabilecek bir eser diye düşünüyorum da Süresi yazıyor mu kanka? süre Kullanım 30 süresi. saniye diyor yani 30 saniye boyunca kullanabiliyorsun. Ama tabii daha az hasar veriyorsun, daha fazla hasar alıyorsun. Ama kopyana değil mi Tabii bu? kopyana aynı. Kopya. Pasif olarak da şey veriyor kanka. Hücum diyor verilen hasar %4 artar. Lejyonuna düşman lejyonuna korkaklık etkisi verir ve hücum etkisi kazanır diyor. Bunun da pasifi 10 saniye. 10 saniye sürüyor. Kötü bir item gibi durmuyor bence ya. Kullanılabilir bu. Alanda kullanamayız bunu da. Ya şeyde garnizonda iş yapmaz da alanda kullanılır bu. Garnizon için yapabilecek bir eser var mı? Şu an şeyden çıktım, tam bilmiyorum. Süvaride mi? Hatırlayamadım. Evet. Süvaride yok ya. Garnizonda kullanabileceğimiz Kral bildiğim. katili var. Sörland'ın kılıcı var. Ya onlar yani süvari itemleri. Hiron'la kurt kadın var. Hayır, garnizon için bir şey gelmemiş mi? Mm-mm. Eser. Yok, yeni bir item yok da şey kullanılır ya. Bu ormanın nefesi. Garnizon kurmuş orada atağı ve lejyon savunması veren item kullanılır. O akar. Ha, aynen. O kullanılır o zaman. Evet. Ama buna özel de bir item gelir bu araya. Gelmesi lazım zaten ya. Neyse o zaman Bak videoyu mesela burada. Heh. şey, Emrisi güçlendirmelerin sebebi, ilk 3 skill'in güçlendirmelerin sebebi acaba Foron değil mi? Öfke birikimden dolayı mı yoksa sefer hızından Ya dolayı mı? muhtemelen nasıl olur biliyor musun? Theodor Bakshi olur. Diğeri de Emrys şey olur muhtemelen. Forondil olur. Çünkü Forondil kontrol ağacı var. Hani becerilerinde de muhtemelen kontrol vardır onun. Emrys hızlı. Forondil yavaşlatırsa bence Forodil bu güzel. ara önde kanka. Net lider komutan alanda. Arkasına Emrisi gelir diye Evet. düşün. Ya ama kontrol becerisi varsa Ben bir şey diyeyim şimdi. mi sana? Forondil bütün komutanlarla, yani süvari komutanlarla hepsiyle iş yapar. Bunların bir becerileri çıksın da kanka onun için o iki komutan için video çekilir bu arada. Bayağı önü Çekilir tabii. açık. Bayağı önü açık süvarilerin Abi ya. Forondil'den bir şeyim var. Bu Meta zaten süvari olacak Hı hı. belli. Bir Forondil. Şimdi garnizon yapmayacağım. Şu şeyi ben aslında Theodora şeyindeyim. Hem süvari hem beceri hem garnizon. Yani alanda da iş yaparsa yatırım yapılır. Bir beceriler gelsin aynen, bir görelim de ona göre. Aynen. Tam net bilgi Ya verir. bizim zaten şu anda kanka okçu ve büyücü hesaplarda var gibi. Bir tane de bir süvariye ihtiyaç var. Hani ana komutan olarak kullanabileceğimiz.
İşte bakalım o süvari bu süvari mi bir değerlendirme Aynen. yaparız. Aynen. Neyse, arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.